Kuzey Irak'ta dağların arasına saklanmış bu vadi bir grup tarafından o kadar kutsal görülüyor ki ayakkabılarınızla basmanız yasak. Vadinin girişindeki taş kapının üzerinde kapkara bir yılan kabartması sizi karşılar ve içeride konik kuleli bir türbenin loş odasında binlerce yıllık bir sır saklanır. Bu vadinin adı Laleş ve bu vadiye gönül veren insanlar tarih boyunca tam 74 kez yok edilmek istendi. Üstelik sadece inandıkları şey yüzünden. Peki bir topluluk neden defalarca, nesiller boyunca sistematik olarak katledilir? Cevap tek bir sembolde ve tek bir kelimede gizli. Öyle bir kelime ki bu insanlar onu ağızlarına bile almazlar. Gerçeği Bulun bu bölümünde Ezidilerin, Melek Tavus'un ve tarihin belki de en uzun süren ötekileştirme mekanizmasının izini süreceğiz. Yolculuğumuz bizi kayıp kutsal kitaplardan Osmanlı fermanlarına, oradan da 2014'ün o kapkara Ağustos gününe götürecek. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Diyelim ki sosyal medyada içerik üretmek istiyorsunuz. Metin ve prompt yazımı için Cloud giriş paketi $20. Kaliteli görseller için Midjourney $24. O görseli videoya çevirmek için Gemini yaklaşık $20. Dakika bir aylık masrafınız neredeyse $100 oldu. Peki hayalleriniz başlamadan bitecek mi? Tabii ki hayır. Abacus AI tarafından geliştirilen Chat LLM ile esas şimdi başlayacak. Chat LLM, Cloud, ChatGPT, Gemini, Grok ve DeepSeek gibi en güçlü yapay zeka modellerinin birçoğunu tek bir yerde topluyor. Böylece ayrı ayrı aboneliklere binlerce lira vermek yerine hepsine tek yerden ulaşabiliyorsunuz. Prompt ve metin yazımı için dilediğiniz AI'yı seçin. Hatta bırakın sistemin en güçlü özelliklerinden olan Root LLM, sizin işinize uygun en iyi yapay zekayı sizin için seçsin. Görüntü oluşturmak için Nano Banana'dan Midjourney'e kadar onlarca seçenekten size en uygun olanı seçin. Ve yine aynı yerde o görüntüyü videoya ister Seedance 2 ile, ister Kling 3 ile, isterseniz de diğer gelişmiş video üretim araçlarıyla çevirin. Hatta dilerseniz konuşma metninizi bile yapay zekaya seslendirtin. Burada sadece görüntü üretiminden de bahsetmiyorum. Abacus AI'nin Chat LLM'i ile araştırma makaleleri yazabilir, profesyonel sunumlar hazırlayabilir, görsel ve videolar üretebilir, hatta tek bir satır kod bilmeden sadece sohbet ederek uygulamalar, web siteleri ve para kazanacağınız iş fikirleri bile geliştirebilirsiniz. Chat LLM'in bir diğer önemli özelliği de Humanize yeteneği. Bu özellik oluşturduğunuz metnin robot gibi durmamasını sağlayarak kendi doğal yazım tarzınıza yaklaşmasına yardımcı oluyor. Ve şimdi gelelim en kritik yere. Tüm sistem aylık sadece $10'dan başlıyor. Ayrı ayrı yapay zeka aboneliklerine binlerce lira harcamak yerine tek bir yerde piyasadaki en güçlü yapay zekalara erişebiliyorsunuz. Hatta hızlı davranırsanız şu an ilk ay ücreti $7'a inmiş durumda. Merak edenler açıklamadaki ve sabit yorumdaki web sitesi adresi üzerinden Chat LLM by Abacus AI'yı inceleyebilirler. Gözünüzde şu manzarayı canlandırın. Laleş Vadisi'ndesiniz. Akşam oluyor. Beyaz elbiseli adamlar taş avluda küçük kandiller yakıyor. Zeytinyağına batırılmış fitiller tek tek tutuşuyor. Ve vadi yüzlerce titrek ışıkla doluyor. Kimse yüksek sesle konuşmuyor. Ziyaretçiler eşiklere basmadan eğilerek kapılardan geçiyor. Şeyh Adi'nin türbesinin serin karanlığında rengarenk kumaşlara düğümler atılıyor. Her düğüm bir dilek. Çözülen her düğüm başka birinin duasının kabulü. Buraya adım atan batılı gezginlerin neredeyse hepsi aynı şeyi yazmış. Zamanın dışında bir yer. Şimdi bu huzurlu tabloyu aklınızın bir köşesine koyun. Çünkü birazdan paramparça olacak. Ezidilik dünyanın en eski ve en kapalı inanç sistemlerinden birisi. Çoğunluğu İran, Şengal ve Şeyhan bölgelerinde yaşayan, dışarıdan kimseyi kabul etmeyen bir topluluk. Onlara göre Ezidi olunmaz, Ezidi doğulur. Misyonerlik yok, din değiştirme yok, dışarıdan evlilik yok. Kendi içinde şeyhler, pirler ve müritlerden oluşan katı bir sistemle örülmüş, sözlü geleneğe dayanan kadim bir inanç. Bu inancın merkezinde ise tek bir figür duruyor. Tavus-e Melek, yani Melek Tavus. Ezidi inancına göre yaratıcı, kadir mutlak tanrı, dünyayı yarattıktan sonra onun idaresini 7 meleğe emanet etmiş. Bu 7 meleğin başında da güneşin renklerini kanatlarında taşıyan Melek Tavus var. Yani Ezidiler için Melek Tavus, Tanrı'nın dünyadaki gölgesi, iradesinin taşıyıcısı. Dualar ona yönelir.
Bronzdan dövülmüş tavus kuşu heykelleri olan sancaklar köy köy gezdirilir. İnsanlar onun önünde saygıyla eğilir. Buraya kadar her şey normal gözüküyor değil mi? Kendi halinde bir topluluk, bir baş meleğe hürmet ediyor. Peki sorun nerede? Sorun bir hikayede. Hem de çok tanıdık bir hikayede. Ezidi anlatısına göre Tanrı, Adem'i yarattıktan sonra meleklerden ona secde etmelerini ister. 6 melek secde eder. Lakin melek tavus etmez. Hikaye tanıdık geldi değil mi? Malum Kur'an'daki iblis kıssası ile Tevrat ve Hristiyan geleneğindeki düşmüş melek anlatısı. Ama işte burada işlerin rengi biraz değişiyor. İslam anlatısında secde etmeyen iblis kibirden dolayı lanetlenir ve şeytan olur. Ezidi anlatısında ise melek tavusun secde etmeyişi bir isyan değil, bir sadakat sınavıdır. Melek tavus der ki, ben yalnızca beni yaratana secde ederim. Topraktan yaratılmış bir varlığa değil. Ve Tanrı bu cevaptan hoşnut olur. Melek tavus sınavı geçmiştir. Ceza almaz. Tam tersine meleklerin başına getirilir. Ezidi sözlü geleneğinde aktarılan bir rivayete göre ise melek tavus 1000 yıllar boyunca ağlamış, gözyaşları 7 küp doldurmuş ve o gözyaşları cehennemin ateşini söndürmüştür. Bu yüzden Ezidilikte ebedi bir cehennem inancı da yoktur. Şimdi bunun bir rivayet olduğunu, her Yezidi topluluğunda aynı şekilde anlatılmadığını belirteyim. Ama motif kayıtlara girmiş durumda. Yani ortada aynı hikayenin iki farklı sonu var. Birinde secde etmeyen melek lanetlenip şeytan oluyor. Diğerinde ödüllendirilip baş melek oluyor. Ve işte bu teolojik çatal, tarihin en kanlı yanlış anlaşılmalarından birini doğuruyor. Bölgedeki egemen dinsel anlayış, yani İslam mensupları o zamanlar şu basit denklemi kurdu. Adem'e secde etmeyen varlık iblistir. Yezidilerin baş meleği Adem'e secde etmemiştir. O halde Yezidiler şeytana tapıyordur. Halbuki işlere akademik olarak bakarsanız, tarihte kadir mutlak yaratıcıya düşman olan şeytan, iblis kavramı ilk kez Roma'nın derlediği İncil'de karşımıza çıkar. Ki oraya da Enok kitabındaki düşmüş melekler anlatısından girmiştir. Ve neredeyse 300 yıl boyunca Hristiyan misyonerler tarafından Arap Yarımadası'nda da bunlar anlatıla İslam'da da yer etmiştir diye anlatılır. Bu İslam'ın vahiy ile değil, dinsel evrim ile oluşturduğu yaklaşıma ait bir fikir. Zaten diğer yaklaşımda tarihsel verinin bir önemi kalmıyor. Ya inanıyorsunuz ya da inanmıyorsunuz, o kadar. İşte bu yaftanın Yezidiler üzerindeki etkisi o kadar derin olmuştur ki topluluk yüzyıllar içinde kendini bir kelime tabusuyla korumaya almıştır. Yezidiler o malum kelimeyi, şeytan kelimesini asla telaffuz etmezler. Dahası ona ses olarak benzeyen kelimelerden bile kaçınıldığı, kimi bölgelerde marul yemenin ve lacivert giymenin dahi tabu sayıldığı araştırmacılar tarafından kaydedilmiş. Düşünün, bir kelime o kadar tehlikeli hale gelmiş ki gölgesi bile yasaklanmış. Neden? Çünkü Ezidiler için o isim kendilerine iftira olarak yapıştırılan bir etiketin adı. Onlar melek tavusa kötülüğün kaynağı olarak değil, iyiliğin ve nurun taşıyıcısı olarak bakıyorlar. Ama peygamber sonrası yayılan Emevilerin çıkardığı siyasal İslam anlayışı kendi hikayesinin merceğinden başka bir şey görmeyi o bölgelerde istemedi. Peki bu inanç nereden geliyor? Bu 7 melek, bu güneşe dönerek edilen dualar, bu kas sistemi, bu kayıp olduğu söylenen kutsal kitaplar. Ezidilik gerçekten söylendiği gibi İslam'dan kopmuş sapkın bir mezhep mi? Yoksa çok ama çok daha eski bir şeyin son yaşayan kalıntısı mı? İşte şimdi işler ilginçleşmeye başlıyor. Ezidi yaratılış anlatısına göre başlangıçta hiçbir şey yoktu. Tanrı önce bir inci yarattı. Dur denen bu inci binlerce yıl boyunca varlığın tek tohumu olarak durdu. Sonra Tanrı'nın emriyle çatladı ve evren o incinin içinden döküldü. Dünya sularla kaplıydı, katılaştı, şekillendi ve 7 melek onu düzenlemekle görevlendirildi. Bu anlatıyı aklınızda tutun çünkü kadim Mezopotamya ve İran kozmolojisindeki sudan ve kaostan doğan düzen motifiyle akrabalığı pek çok yerde daha karşınıza çıkmaya devam edecek. Şimdi gelelim bu inancın kökenine. Resmi anlatı, yani çevredeki toplulukların yüzyıllarca tekrarladığı hikaye şu. Ezidilik 12. yüzyılda yaşamış Sufi Şeyh Adi bin Musafir tarafından şekillendirilmiş, sonra yoldan çıkmış bir tarikattır. Şeyh Adi gerçek bir tarihsel figür, bu kesin. Lübnan taraflarında doğmuş, Bağdat'ta dönemin büyük Sufileriyle aynı çevrede bulunmuş, sonra Hakkari dağlarına çekilmiş ve Laleş'e yerleşmiş bir kişi. Ama bu anlatı gerçeğin tamamını yansıtmıyor.
Çünkü modern araştırmacılar bize bambaşka bir tarih daha gösteriyor. Ezidilik üzerine dünyanın en yetkili isimlerinden biri kabul edilen Philip Krembrek, yıllar süren saha çalışmaları ve Ezidi ilahilerinin yani Kabilerin analizleri sonucunda şu tezi ortaya atmıştır. Ezidiliğin omurgası İslam'dan türememiş. Krembrek'e göre bu inancın kökleri Zerdüştlükle akraba. Ama ondan bağımsız çok eski bir Batı İran inanç geleneğine de uzanıyor. Şeyh Hadi bu kadim geleneğin üzerine sufi bir katman eklemiş ve adeta eski bir yapıya yeni bir cephe giydirmiş. Dinler tarihi yolculuğumuzda bunu defalarca gördük, artık sizi şaşırtmıyordur. Yani Laleş'te bugün yanan kandiller, belki de İslam'dan binlerce yıl önce yanan kökeni Zerdüştlüğe dayanan ateşlerin devamı. Macar araştırmacı Ester Spat ise Ezidi sözlü geleneğinde geç antik çağ, hatta gnostik metinlere kadar uzanan motifler tespit etmiş durumda. İnciden yaratılış motifi bunlardan sadece biri. Bu köken meselesinin somut izleri bugün de ortada. Ezidiler güneşe dönerek dua ederler. Sabah güneşin ilk ışığının vurduğu yeri öpenler de olur. Ateş ve ışık kutsaldır. Ruhun ölümden sonra başka bir bedende yolculuğa devam ettiğine dair gömlek değiştirmek diye anılan bir inançları vardır. Bunların hiçbiri size klasik İslam teorisini hatırlatmıyor değil mi? Ama Mitra kültünü, eski İran ışık tapınımlarını ve Hint-İran inanç havzasını bilenler için tablo hayli tanıdık. Peki ya kutsal kitaplar? İşte burası işlerin biraz daha karışık bir hal aldığı nokta. Yüzyıllar boyunca Ezidilerin iki gizli kitabı olduğu söylendi. Kitab-ı Cilve yani vahiy kitabı ve Mishefareş yani kara kitap. 1900'lerin başında batılı koleksiyoncular ve bilim insanları arasında bu kitapların el yazmalarının keşfedilmesiyle birlikte bir heyecan dalgası yükseldi. Kara kitapta yaratılış anlatılıyordu. Cilvede ise bizzat melek tavus konuşuyordu. Akademik ve tarihi açıdan sansasyonel bir keşif gibi görünüyordu. Ama sonra alim Alphonse Mingana ve ardından gelen filologlar el yazmalarını incelediler ve gerçeği ortaya çıkardılar. Bu nüshalar büyük ihtimalle Ezidi olmayan yazıcılar tarafından meraklı Batılılara satılmak için derlenmiş veya dine sırf kitap ile bir meşruiyet kazandırmak için hazırlanmış metinlerdi. Yani bir anlamda sahteydiler. Peki olay kapandı mı? Hayır. Zaten ilginç olan da bu. Krembrek dahi pek çok uzman şu noktada birleşiyor. El yazmaları sahte bile olsa içerdikleri anlatılar gerçek Ezidi sözlü geleneğinden derlenmiş. Yani kitaplar sahte ama içindeki din gerçek. Ezidiler zaten kendi geleneklerinde asıl bilginin kitapta değil, kaballerin ezberindeki ilahilerde, kabilerde yaşadığını söylerler. Yahudilerin ve Duritlerin kelamı yazı ile değil, sözlü anlatma adetinin aynısı yani. Hatta bakmayın bu sözlü anlatım geleneği Araplarda da vardı. O yüzden Muhammed Peygamber Kur'an'ı kitaplaştırın filan demedi. Sonrasında savaşlarda Kur'an'ı ezberleyenler neredeyse yok oldukları için apar topar kitap haline getirildi. Yani o topraklarda yazılı bilgi arşivleme pek bulunmuyor. Ancak kimi Ezidi anlatısına göre ise gerçek kutsal kitaplar bir zamanlar vardı. Ve fermanlar sırasında ya yakıldı ya da saklanmak üzere gömüldü. Bu tabii ki bir rivayet, kanıtı yok. Ama bir topluluğun hafızasında kitaplarının bile katliamlarda kaybolduğuna dair bir inanç taşıması size bir şey anlatıyor olmalı. Bir detay daha vereyim, aklınızda tutun çünkü birazdan kilit önem kazanacak. Ezidi geleneğine göre insanlık 72 milletten oluşur ve Ezidiler bu 72 milletin dışındadır. Anlatıya göre diğer insanlar Adem ile Havva'nın soyundan gelirken Ezidiler yalnızca Adem'in özünden bir küpün içinde mucizevi şekilde var olan Şehit bin Cer adlı atadan türemiştir. Antropolojik açıdan dünyanın en katıksız ve en uç ayrılık mitlerinden biri. Düşünün, bir topluluk kendini insanlığın geri kalanından soy olarak bile ayırıyor. Şimdi şu soruyu soralım. 72 milletin dışında kalan bir halkın tam 72 ferman ile yok edilmeye çalışılması sadece bir tesadüf mü? Yoksa bu sayı bir halkın kendi kaderini kendi mitolojisiyle okuma biçimi mi? İşte dinler tarihinden soykırım anatomisine indiğimiz 3. bölümde bu düğümü çözmeye çalışacağız. Önce şu kelimeyle başlayalım. Ferman. Osmanlı idari sisteminde ferman padişahın emridir. Bürokratik bir belge, bir talimat. Ama Ezidi hafızasında bu kelime bambaşka bir anlama bürünmüş. Ezidiler katliam demezler, soykırım demezler, ferman derler. Çünkü onların yaşadığı kıyımların önemli bir kısmı
kelimenin gerçek anlamıyla emirle, yani yukarıdan verilen resmi kararla başladı. Bir halkın devlet emri kelimesini katliam kelimesiyle eş anlamlı kullanır hale gelmesi. Bence bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir dil bilimsel yara izi. Peki bu fermanlar gerçekten 72 mi, 73 mü, 74 mü? Dürüst olmak gerekirse kimse elinde tek tek belgelenmiş bir liste tutmuyor. Ezidi sözlü geleneği 72 fermandan bahseder. Ve az önce gördüğünüz gibi bu sayı 72 millet mitolojisiyle simetriktir. Yani 72 büyük ihtimalle gerçek bir sayım değil. Sembolik bir rakam. Her milletten bir zulüm gördük demenin mitolojik ve şiirsel yolu. 2014 Şengay felaketi geldiğinde Ezidiler ona 73. ferman dediler. Ve bu ifade uluslararası basında da böyle geçti. Kimi güncel sayımlar sonraki saldırıları da ekleyerek 74'e ulaşıyor. Sayı tartışılabilir. Tartışılmayacak olan şey ise şu. Belgelerle sabit olan kıyımların listesi bile son derece karanlık. Gelin birkaç tanesine yakından bakalım. 1832 yılı. Kör Mir lakaplı Revanduz emiri ordusuyla Ezidilerin yaşadığı Şeyhan bölgesine giriyor. Sonuç, köyler yakılıyor. Binlerce insan kılıçtan geçiriliyor. Sağ kalanlar köleleştiriliyor. Aynı yüzyılda Botan emiri Bedirhan Bey'in seferleri de benzer bir tablo bırakıyor. Peki bu seferler nasıl meşrulaştırılıyordu? İşte mekanizmanın, hatta videonun kalbi de tam olarak burası. Dönemin bazı din alimlerinden alınan görüşlerle Ezidiler mürtet, yani dinden dönmüş sapkınlar olarak sınıflandırılıyordu. Ve bu sınıflandırmanın hukuki sonucu korkunçtu. Malları ganimet, kadınları ve çocukları köle sayılabiliyordu. Yani binlerce yıldır süregelen vurun kafire politikası. İşte şeytana tapan yaftası da burada bir hakaret olmaktan çıkıp bir ölüm belgesine dönüşüyor. 1892'ye gelelim. Osmanlı yönetimi Ömer Vehbi Paşa komutasında bir heyeti bölgeye gönderiyor. Resmi amaç vergi ve asayiş. Fiili sonuç ise zorla din değiştirme kampanyası. Direnen köyler basılıyor ve olay o noktaya varıyor ki Ezidilerin en kutsal mekanı Laleş'e el konuluyor. Şeyh Hadi'nin türbesi bir süreliğine medreseye çevriliyor. Sanat tarihçisi Birgül Açık Yıldız'ın Ezidiler üzerine kapsamlı çalışmasında ve dönemin Osmanlı arşiv kayıtlarına inen araştırmalarda bu sürecin izlerini açık şekilde görebilirsiniz. Şimdi burada objektif bir araştırmacının sorması gereken soruyu soralım. Bu kıyımların hepsi gerçekten sadece din yüzünden miydi? Alternatif görüşe göre hayır değildi ve tamamen haksız da sayılmazlar. Bu seferlerin arkasında toprak kavgaları, vergi ve asker toplama direnci, aşiret rekabetleri ve bölgesel güç mücadeleleri de vardı. Ezidiler dağlık, savunulabilir bölgelerde yaşayan, merkezi otoriteye boyun eğmeyen topluluklardı. Bu da onları her devrin hedefi yaptı. Bu doğru. Ama işte burada ilginç olan şu. Aynı coğrafyada merkezi otoriteyle sorun yaşayan başka onlarca topluluk da vardı. Ve hiçbiri Ezidiler kadar sistematik, nesiller boyu süren ve teolojik gerekçeyle süslenen bir imhaya maruz kalmadı. Şeytana tapanlar etiketi sıradan bir siyasi çatışmayı kutsal bir temizlik harekatına dönüştüren katalizördü sadece. Dediğim gibi vurun kahpeye ya da vurun kafire sözü yargısız infazın tarihteki en belirgin örneğidir. Sözlü tarih uzmanı Kristin Ellison, Ezidi sözlü geleneği üzerine çalışmasında bize şunu anlatır. Ezidi kimliğinin ta kendisi bu zulmün hafızası etrafında örülmüş. Ağıtlar, ilahiler, anlatılar. Bir halkın edebiyatı kendi cenaze marşlarından oluşuyorsa orada olan biteni yalnızca siyasetle açıklayamazsınız. Ve mekanizma Osmanlı ile bitmedi. Saddam döneminde Araplaştırma politikalarıyla Ezidi köyleri boşaltılıp topluluk kolektif kasabalara yerleştirildi. 2007'de Şengal yakınlarındaki Ezidi kasabalarında eş zamanlı patlatılan bomba yüklü kamyonlar yaklaşık 500 insanı bir akşamüstü yok etti. Bu saldırı dünya tarihinin en ölümcül terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Peki haberlerde duydunuz mu? Muhtemelen hayır. Ama asıl karanlık 3 Ağustos 2014 sabahı çöktü. Ve o sabah Orta Çağ'dan kalma o zihniyetin hiç ölmediğini bütün dünyaya gösterdi. İşte şimdi videonun en karanlık bölümüne iniyoruz. ...3 Ağustos 2014. Gece yarısından sonra IŞİD'in konvoyları Şengal'e giriyor. Hukuken bölgeyi koruması beklenen Kürt peşmerge güçleri çekilmiş. Köyler savunmasız. Sonraki birkaç gün içinde yaşananları Birleşmiş Milletler Bağımsız Soruşturma Komisyonu 2016'da yayımladığı raporda
tek cümlelik bir teşhisle özetledi. Yok etmeye geldiler. Komisyonun vardığı sonuç netti. Ezidilere yapılan hukuki tanımıyla soykırımdı. Erkekler köy meydanında ayrıştırılıp kurşuna dizildi. Yaşlı kadınlar ayrı bir kaderle yok edildi. Genç kadınlar ve kız çocukları köle pazarlarında satıldı. Evet, 21. yüzyılda akıllı telefonlarla fotoğraflanan köle pazarlarında. PLOS Medicine dergisinde 2017'de yayımlanan saha araştırmalarına göre günler içerisinde yaklaşık 3100 Ezidi öldürüldü. 6800 kadarı kaçırıldı. 10 binlerce insan Şengal Dağı'na sığındı ve Ağustos sıcağında susuzluktan ölen çocuklarını dağın taşlı topraklarına gömdü. Ve işte size bu videonun belki de en sarsıcı detayı. IŞİD kendi yayın organlarında Kur'an'daki Tövbe 5, Muhammed 4 ve Nisa 24 gibi ayetleri temel alarak dinen Ezidilere yönelik köleleştirmeyi savunan makaleler yayımladı. Ve gerekçe olarak ne gösterildi biliyor musunuz? Ezidilerin şeytana tapan müşrikler olduğu. Yani 1832'de Kör Mir'in kılıcını meşrulaştıran etiket, 2014'te köle pazarını meşrulaştırdı. Kelimesi kelimesine aynı etiket. 180 yıl arayla. Kasıtlı bir etimolojik çamur atma operasyonunun ne kadar uzun süre insanların üzerine yapıştığını görüyor musunuz? Ezidiler 2014'de boşuna 73. ferman demediler. Onlar için bu yeni bir felaket değildi. Aynı fermanın bir kez daha okunmasıydı. Bu cehennemden sağ çıkan genç bir kadın, Nadia Murad, yaşadıklarını dünyaya anlattı ve 2018'de Nobel Barış Ödülü aldı. Son Kız başlıklı kitabında ve konuşmalarında ısrarla vurguladığı bir nokta var. Kendisi ödül değil, adalet istiyor. Faillerin mahkeme önüne çıkmasını ve kimsenin bir daha son kız olmamasını. Bugün hala binlerce Ezidi kadın ve çocuğun akıbeti bilinmiyor. Yüz binlercesi kamplarda yaşıyor ve Şengal'e dönüş bir türlü tamamlanamıyor. Yani ferman bir anlamda hala yürürlükte. Şimdi burada olayları biraz genişletmek istiyorum. Çünkü bu hikayenin sadece Ezidilere soykırım yapıldığı çerçevesinde görülmesini istemiyorum. Çünkü temel sorun çok daha geniş. Burada teolojik ve insani bir durum var. Ve bunu herhangi bir etnik gruba ya da millete, halka filan dayandırmak doğru değil. Çünkü bu hikaye sadece Ezidilerin hikayesi değil. Bu hikaye insanlığın en eski ve en ölümcül mekanizmasının ifşası. Ötekileştirme. Bakın, mekanizma her çağda aynı 3 adımda çalışıyor. Birinci adım, anlamadığın, senin ideolojine uymayan topluluğa bir etiket yapıştır. İkinci adım, o etiketi sözüm ona kutsal bir çerçeveye oturt ki sorgulanamaz olsun. Üçüncü adım, bir kere işin içine dini kattın mı artık o insanlara yapılacak her şey zulüm değil, vazifedir. Demin örnekte bunu nasıl kullandığını gördünüz. Cadı avlarında da bu formül çalıştı, Engizisyon'da da çalıştı. Talkan ve Cürcan'da Emeviler 100.000'den fazla Türk'ü bunlar Tengrici sapkınlar diye katlederken de çalıştı. Anadolu'da Aleviler damgalanırken, Bosna'da Müslümanlar sürülürken, Ruanda'da komşu komşusunu doğurarken de çalıştı. Çünkü kendini çok zeki gören insanlık, aradan binlerce yıl geçse bile halen vurun kafire lafıyla gaza gelmeye devam ediyor. Hem de bu emirleri verenin, esas hainin ve kafirin ta kendisi olduğunu göremeden. Burada kendimize şunu sormamız lazım. Melek Tavus'un hikayesini hatırlayın. Aynı anlatı bakış açısına göre bir meleği de tarif edebiliyor, bir şeytanı da. Secde etmeyen figür bir gelenekte lanetlinin ta kendisi, diğerinde sadaketin zirvesi. Hikaye aynı, hüküm zıt. Peki o zaman kötülük dediğimiz şey çoğu zaman gerçekten karşımızdakinde mi yoksa bizim ona baktığımız mercekte mi? Hiçbir zaman unutmayın. Ezidiler örneği ve sayısız diğeri bize şunu öğretiyor. Bir halkı yok etmek için ordulardan önce bir kelime yeter. Doğru zehirlenmiş tek bir kelime. Siz olun, ağzında sürekli aynı klişe ayrıştırıcı kelimeler dolaşan, zehrini kardeş kardeş yaşayıp gitmek isteyen insanların arasına yayan yılanlara dikkat edin. Çünkü bu kafalarla gitmeye devam edersek, insanoğlu yaşamaya devam etse bile insanlığımız çoktan yok olup gitmiş olacak. Bu video siz takipçilerimden gelen bir istek konusuydu ve gerçekten araştırırken bu kadar ilginç olacağını tahmin etmemiştim. Umarım bu bölüm hem bu eski inancı hem de ötekileştirmenin nasıl çalıştığını daha iyi görmenize vesile olmuştur. Kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen inceleyin. Yorumlarda bu konu hakkındaki fikirlerinizi yazın. Gördüklerinizi yazın. Çünkü bu mekanizma bugün bile dünyanın her yerinde halen devam ediyor.
Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanala abone olarak Gerçeği Bulun büyümesine destek olmayı unutmayın. Katıl üyelerime de her ay verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.